Bir laptop alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ekran kartı mı, işlemci mi yoksa RAM mi? Hangisine öncelik vermeliyiz? En önemli kısımlara değineceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak eğer oyun için 3D modelleme, mühendislik, mimarlık uygulamalarında grafik tasarım için önceliğimiz kesinlikle ekran kartı olacak. Alacağınız laptopun GPU'su ne kadar güçlüyse o kadar iyi. Özellikle RTX serisinden Turing mimarili ışın izleme teknolojisi kullanan yapay zeka destekli ekran kartları, yani RTX serisinin tamamı işimizi ciddi anlamda kolaylaştırıyor. i7 12. nesil RTX 3050 Ti'li bir laptop almak yerine işlemciyi i5'e düşürüp GPU'yu RTX 3060'a çıkarmak çok daha mantıklı olacaktır. Hem oyunlarda hem de bahsettiğim bu uygulamalarda çok daha iyi bir performans alacaksınız. Laptop almadan önce kullanım alanınızı belirlemiş olmanız çok önemli. Çünkü cihazı aldıktan sonra ekran kartında, işlemcisinde herhangi bir update, güncelleme yapamıyoruz. Yani hangi sistemi tercih ederseniz o laptop o donanımla ömür boyu gidecek. Bu noktada eğer bütçeniz kısıtlıysa kısmanız gereken en önemli detaylar RAM ve depolama tarafı. Çünkü RAM'de, SSD'de sonradan yükseltilebiliyor. Fakat bazı uygun fiyatlı laptoplar ve MacBook'larda RAM ve depolama anakarta lehimli olabilir. Lehimli olduğunda herhangi bir yükseltme işlemi yapamıyoruz. Yani bu noktada bu gibi laptoplarda RAM ve depolama seçimi de önemli. Ama yine de depolamayı harici SSD'lerle çözebilirsiniz. Depolama konusunda bir hatırlatmış olalım. Hard disk olan laptopları önermiyorum. SSD bulunduran laptoplar uygulama açılış hızlarında da genel performansta da daha başarılı. Eğer iş için yazılım tarafında kod yazmak veya işlemciye yüklenen uygulamaları kullanacaksanız bu durumda ekran kartı yerine işlemciye yoğunlaşmamız gerekiyor. Intel i7 Ryzen 7 serisi, Apple M1 Pro gibi üst düzey işlemcilere bakabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken işlemcinin teknik detayları değil, işlemcilerin performans testlerine Geekbench, Cinebench gibi testlerde aldıkları skorlara bakabilirsiniz. Zaten pek çok işlemcinin testleri YouTube'da ve internet sitelerinde var. Yani işlemcinin teknik kısmı ile uğraşmayın. Kasa kalitesi de çok önem taşıyor. Özellikle ısınma ve termal açıdan kasanın yapısı çok önemli. Aynı şekilde sıcaklık testlerine bakarak da buradaki sonuçları kıyaslayarak alacağınız laptopa karar verebilirsiniz. Ekran tarafı da bir o kadar önemli. Oyun odaklıysanız birinci önceliğiniz tazeleme hızı ve tepkime süresi olacak. 120 Hz, 240 Hz, düşük tepkimeli, 1 ms, 2 ms gibi gerçekten başarılı ekranları seçmemiz gerekiyor. Panel kalitesi burada bir adım geride diyebilirim. Tasarım, video kurgu, dijital içerik üretimiyle uğraşıyorsanız ekranın OLED olması, panel kalitesi ve sRGB ve Adobe RGB değerleri daha önemli. Son olarak işletim sisteminde FreeDOS laptop almak daha mantıklı diyebilirim. Çünkü aynı laptopun Windows lisansı versiyonu çok daha pahalıya satılıyor. FreeDOS bir laptop alıp çok ucuza Windows lisansı alabilirsiniz. Kanalda da FreeDOS laptopa Windows nasıl kurulur onunla ilgili de bir video yapmıştım. Onu da kartlara koyacağım. Bana destek vermek, yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar hoşça kalın.